Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte en son videomuzda yaptığımız gibi Ben 10 hakkında bilinmeyen veya gizli olan detaylar hakkında biraz konuşacağız. Biliyorum birçoğunuzun sormak istediği ortak bir soru var. O da kanalımda bulunan birçok videoyu neden sildiğim hakkında olacak. Bunları size videonun sonunda açıklayacağım. Ama isterseniz öncelikle videomuza geçelim ve sonrasında ben sizlere neden böyle bir şey yaptım açıklayayım. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Bir önceki videomun sonunda da söylediğim gibi gerçekten elimde çok fazla bilgi var ve bilinmeyen detayları bir seri haline getireceğim, haberiniz olsun. O zaman hızlıca ilk detayımızdan başlayalım. Hatırlarsanız Ben 10 Klasik serisinde gerçekten özel olduğunu düşündüğüm bir bölüm vardı. Bizim Tennyson'lar bu bölümde bir uzay üstüne gidiyordu ve burada Gölge Hayalet'in emrinde olan Frankenstein, Kurt Adam ve Mumya ile savaşıyorlardı. İşte bu bölümde gerçekten ayrıntıda gizli değil ancak insanların pek önemsemediği ince bir ayrıntı var. Bölümün başlarında bizim Tennyson'lar uzay üstünü gezerken bir fotoğraf görüyorlar. Karakterlerin birbirleriyle yapmış olduğu sohbete bakacak olursak, tıpkı bizim dünyamızda olduğu gibi Ben 10 evreninde de Ay'a ilk ayak basan insan NASA'nın astronotlarından biri olan Neil Armstrong'muş. Karakterlerin birbiri arasında yapmış olduğu sohbete bakacak olursak aslında başlangıçta Max Dennison'ın Ay'a ilk ayak basan insan olması gerekiyormuş. Ancak o dönemde Max'in ailevi sorunları olduğu için Neil tıpkı bizim evrenimizde olduğu gibi Ben 10 evreninde de Ay'a ilk ayak basan insan olmuş. Kısa yürüyüşünü Armstrong'a vermek zorunda kaldık. Armstrong mu? Apollo 11'deki Neil Armstrong mu? Büyük baba, Ay'daki ilk insan sen mi olacaktın? Elbette. Bu çocuk tanıdık geliyor mu? Programdaki en iyi astronot. Farklı bir görev çağırdı. Şaka bir yana dostlar, adamlar bölüm içinde gerçekten güzel bir gönderme yapmışlar. Bir sonraki detayımızsa bu serinin iki minnoş ve gerçekten benzer uzaylılar arasında olacak. Bu seri içinde yer alan Eko ve Ditto uzaylılarını hepimiz biliyoruz. Hatta bu iki uzaylının gerçekten benzer ortak özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Elbette en büyük ortak özellikleri de klonlanabilmeleri. Ancak bu iki uzaylının sadece tek bir farkı olduğunu söyleyebilirim. Baktığımız zaman bu iki uzaylının da eşit güçlerde olduğunu söylesek de aslında pek de eşit değiller. Eşit değiller çünkü Eko'nun kendini kopyalama özelliği sınırlıdır. Ancak Ditto'nun böyle bir sınırı yoktur. Sonsuz sayıda klonlanabilir. Çünkü eğer dikkat ederseniz tüm serilerde Ditto tıpkı bir bakteri gibi çoğalıyor, yani aslında bölünerek çoğalıyor ve bildiğiniz üzere bakteriler bölünerek çoğaldığı için sınırsız sayıda olabiliyorlar. İşte Ditto da tıpkı bunun gibi. Hatta bunun kanıtını da klasik seride görmüştük. Doktor Animo Ditto'nun hücrelerine baktığı zaman hücreleri sınırsız bir şekilde bölünebiliyordu. Bir de bu iki uzaylı arasında şöyle bir fark var. Eko'nun tüm kolonları birbirinden bağımsız olduğu için eğer bütün kolonlar bir araya gelmezse Ben 10'ın insan formuna yine de dönüşebilir. Ancak Ditto için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Klasik seride gördüğümüz üzere eğer bir Ditto klonu bile dışarıda kalırsa ve bir bedende birleşmezse Ben 10'ın insan formuna dönüşemiyordu. İsterseniz biraz daha Omniverse serisi hakkında konuşalım. Ben 10 Omniverse serisini piyasaya sürdükten sonra almış oldukları negatif tepkilerden dolayı Ben 10 yapımcıları Benjamin'i hızlı büyüttüklerinden pişman olmuşlar. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için yapımcılar şöyle bir çözüm bulmuş. Omniverse serisinde sık sık flashback sahneleri yer vermişler. Böylece almış oldukları yanlış karardan bir nebze olsun dönmeye çalışmışlar. Çok üzgünüm, çok. Eğer sizler de Omniverse serisini dikkatli bir şekilde izlediyseniz her iki bölümde bir böyle flashback sahneleri denk gelmişsinizdir. Yine Omniverse serisinde görmüş olduğumuz ince bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız Omniverse serisinin birçok bölümünde Anor Transley'i bize göstermişlerdi. Sizlerin de bildiği üzere Anor Transley, Vampire, Gölge Hayalet, Baskın Kurt,
Frankenstein ve Mumya'nın ortak gezegenleriydi. Zaten bu gezegende yaşayan tüm canlılar az önce saymış olduğum türlerin birer üyesiydi. Ancak Anor Transley sakinleri beni gerçekten seri içinde şaşırtmaya başardı. Normalde insanların korkmuş olduğu bazı tip uyarlaması olan bu canlılar aslında seri içinde insanlardan korkuyorlardı. Evet, Anor Transley'deki yerli uzaylılar insan gibi canlı varlıkları canavar olarak görüyorlar ve onlardan korkuyorlardı. Aslında burada biraz ironi yapmışlar diyebiliriz. Normalde insanlar bu tarz canavarlardan korkarken bu canavarların gözünde de aslında bizler birer canavarız. Çünkü onlar tarafından olaya bakarsak biz de onlara göre gayet farklı canlılarız. Evet arkadaşlar. Bence bu videoda yeteri kadar Ben 10 hakkında konuştuk. İsterseniz biraz da kendim hakkında konuşayım ve neden böyle bir işe giriştim bunu size açıklayayım. Daha sonrasında videoyu bitirelim. Şimdi şunu çok merak ediyorsunuz, bunu biliyorum. Kanalımda bulunan videoların %80'ini neden sildim? Çok basit. Arkadaşlar yoruldum. Gerçekten yoruldum. Ha, yanlış anlamayın sakın. Bu fiziksel bir yorgunluk değil. Çünkü yorgun bir vücutla baş edilebilir ama bana kalırsa yorgun bir zihinle baş edilemez. İşte bana da tam olarak bu oldu. Gerçekten hayatımın belli başlı zamanlarında çok ciddi sıkıntılar yaşadığımı söyleyebilirim. Ben de her insan gibi sosyal hayatımda birçok sorunla karşı karşıya kalıyorum. Zaten bu kanalı kurmamın en temel sebebi de buydu. Hayatta yaşamış olduğum bazı olumsuz durumları aklımdan silebilmek için ve kendimi hayatın bu yoğun temposundan bir nebze olsun sıyırabilmek için bu kanalı açtım. Yani kendimi bir nebze olsun hayatın bu kargaşasından sıyırabilmek adına, hayatın bu yoğun ve yorucu temposundan bir nebze olsun uzaklaşıp kafamı dağıtmak adına ve benim gibi düşünen insanlar için bu kanalı kurdum. Sağ olun, sizler de beni gerçekten çok desteklediniz ve her zaman yanımda oldunuz. Hani sizler izleyicisiniz, ben sizlerin ruh halini bilemem gerçi. Ancak bunu aldığınızda, sıkıldığınızda ya da kimseyle konuşmak istemediğiniz zaman bu tarz şeylere ilgi duyabiliyorsunuz. İlk zamanlar umudum var mıydı diye soracaksanız gerçekten yoktu. Hatta gerçekten alem bile benimle dalga geçiyordu. Bunu tüm samimiyetimle size söyleyebilirim. Hani gerçekten ben kafa dağıtmak adına bu kanalı kurdum ve gerçekten de bu yolculukta çok ciddi başarılar elde ettim. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Bu kanalda benim emeğim olduğu kadar sizlerin de emeği var. Her zaman söylüyorum, bu kanal hepimizin kanalı. Ben bu kanalı kurduğum zaman elbette benim gibi zaman zaman sıkılan, bunalan insanların gelip uğrayabileceği, belki de bir video izleyebileceği bir kanal kurdum. Ve bunda gerçekten başarılı oldum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bana bir resmen terapi gibi geldi. Hani bazen canınız sıkılır, bunalırsınız, üzülürsünüz, ağlamak istersiniz ya. Ben işte bunları yapmak yerine canım çok sıkıldığı zaman bulunduğum ortamı terk ediyordum ve yalnızlığıma çekilip tıpkı şu an olduğu gibi kulaklığımı takıyordum cihazıma, ses kaydı alıyordum ve sizlere video yapmak için çalışıyordum. Ve çalışmaya devam edeceğim. Çünkü beni ayakta tutan ve mutlu eden tek şey bu. Günler geçti, baktım abonelerim arttı, izlenmelerim arttı. Bu yaptığım iş gerçekten iyi bir yere doğru gidiyordu. Ve ben de yaptığım işte gerçekten kendimi geliştirmek için gayret ediyordum. Çünkü yaptığım en kalitesiz videoyu bile o kadar anlamlı ve beni gerçekten motive eden yorumlar yapıyordunuz ki beni gün geçtikçe daha çok bağladınız. Yani aslında aramızda çok kuvvetli bir bağ olduğunu söylesem yanlış olmaz. Sizlere zaman geçtikçe kendimi daha çok geliştirmek ve bunu size en iyi şekilde göstermek istedim. Demin de dediğim gibi ben bu işe ilk başladığım zaman gerçekten alem bile benimle alay etti. Ben de gülüp geçtim. Ama gerçekten bu kadar başarılı olacağımı, yani sizler sayesinde buralara geleceğimi hiç tahmin etmiyordum. Aslında onlar da haklı. Çünkü geçmişte yine böyle birkaç tane girişimim olmuştu ama gerçekten çuvalladığımı söyleyebilirim. Ama elbette sorun bu değil. Yani bu gibi sebeplerden değil. Ama elbette sorun bu değil. Hani zaman zaman insanlar çok üstünüze gelir ya. Kimseye bir şey anlatamazsanız, derdinizi anlatsanız kimse size olumlu bir tepki vermez. İşte bundan dolayı gerçekten çok bunaldım. Bir de bu herkesin hayatında olmuştur kesin. Hani aksilikler hep üst üste gelir, bunalırsınız ya. İşte tam o dönemde olduğumu söyleyebilirim. Ama sizlere demin de söyledim. Beni bu süreçte en iyi iyileştirecek olan şey işime, yani sizlere dört elle sarılmak. Sizleri eğlendirebilir ve bir nebze olsun kafanızı dağıtabilecek içerikler yapmak. Beni de mutlu eden ve motive eden, hayata bağlayan şey bu. Gel gelelim kanalımda bulunan videoların çoğunu neden sildim? Dediğim gibi ben bu videoların çoğunu zaten bu anlattığım süreçte yaptım ve hala zaten bu süreç devam ediyor.
Hani tam olarak da net bir şekilde kendimi bulmuş değilim. Kafam hala allak bullak. Bu dönemde yapmış olduğum videolardan elbette hoşnut olmadığımı söyleyebilirim. Çünkü kafam çok allak bullak. Kafam dağınık olduğu için de bir türlü bir yayın akışı sağlayamıyorum ve sizlere sağlıklı bir şekilde video üretemiyorum. Hatta farkındaysanız zaman zaman böyle YouTube'a ara da veriyorum birkaç ay falan ama yok. Olmuyor. Biliyorum kanalımın büyük bir çoğunluğu Ben 10 kitlesinden oluşuyor ve ben de aslında bu konuda gerçekten memnunum. Yani yanlış anlamayın. Çünkü biliyorsunuz, özellikle eski izleyicilerim çok iyi biliyor. Kanala baktığınızda anlarsınız. Zaten ben pandemi zamanı bu kanalı kurduğum zaman fokus olarak Ben 10 içerikleri atmaya başladım ve kanal zaten sadece bundan ibaretti. Ancak ben zamanla Ben 10 dışında da farklı içeriklerle sizlerin karşısına çıkıp daha büyük kitlelere hitap etmek istiyordum. Ama dediğim gibi kafam çok allak bullak olduğu için ben bu yayın akışını bir türlü sağlayamadım. Yani ne Ben 10 videoların dengesini sağlayabildim ne de Ben 10 dışında yaptığım videoların akışını sağlayabildim. Yani anlayacağınız kanal karman çorman oldu. Hani haliyle sizler de izleyici olarak bazı içeriklerimi izlememiş olabilirsiniz. Bu gayet normal. Sonuçta bir kanalı takip ediyorsunuz diye her videoyu körü körüne izleyeceksiniz diye bir şey yok. Sizi bu konuda yargılayamam zaten. Ancak hani atıyorum mesela bir video, çok etkileşim almıyor. Bu da benim ister istemez moralimi bozuyor. Bir video atıyorum Ben 10 hakkında, izleniyor ama Ben 10 dışında atınca izlenmiyor. Bu gerçekten benim ruh halimi çok bozuyor. Burada sizleri suçlamıyorum, lütfen yanlış anlamayın. Desteklerinize her zaman minnettarım. Burada demek istediğim şey, bir türlü kendimi adapte edemediğim şu ruh halim var ya, aslında onu tam olarak çözemediğim için aklım tam olarak yaptığım işte olmuyor. Haliyle böyle olunca da bir yığılma oluyor. Ve ben de içerik olarak aklıma ne eserse hiç fark etmeksizin hemen onun videosunu yapıyorum ve sizlere paylaşıyorum. Elbette insanlara hitap eder etmez. Bunu hesap edemiyorum. Onun için çuvallıyorum ve bu dönemde böyle bir şeyle karşı karşıya gelmek beni gerçekten çok üzüyor. Sizlerle bu konuda biraz dertleşmek istediğim için bu konuyu sizlere biraz detaylı bir şekilde bu videoda açarak yer vermek istedim. Kusura bakmayın, hani biraz da kendi dertlerimi size anlatır ve bunaltır gibi oldum. Ama ben sizleri birer izleyici ya da abone olarak bakmaktansa bu kanalın birer ferdi olarak görüyorum. Yani sizlerle dertleşmeyeceğim de kimle dertleşeceğim, öyle değil mi? İşte ben bu negatif etkiyi almak yerine şöyle bir karar aldım. Hem de çok böyle net bir karar aldım. Kendimi ruhen iyi hissetmediğim ve gerçekten dönüp arkama baktığımda bana pek umut vaat etmeyen videoların hepsini sildim. Yani Ben 10 olsun olmasın hepsinden kurtuldum. Zaten fark ederseniz şu an kanalda 70 küsür video var. Baksanız 200 küsür video vardı önceden. Bu arada yanlış da anlamayın. Daha önce yapmış olduğum yani ilk videolarımdan bahsediyorum şu an kanalda duran. Onları da zamanla sileceğim. Çünkü onları da yeniden seslendirip yeniden montajlayıp sizlere sunmak istiyorum. Daha kaliteli ve anlaşılır şekilde. Çünkü dediğim gibi sizler en iyisine layıksınız. Aklım çok fazla buralara gittiği için hani düşünmek de insanı gerçekten bünye olarak yoruyor. Bu bünye yorgunluğundan kurtulmak için tüm videoları sildim. Kanalı sadece Hayvan Gönüllü Uzaylı serimizden, yani yeniden başlatmış olduğumuz bu seriden itibaren tüm videolar kalacak. Ama onun dışındaki eski videoların hepsini sileceğim. Ama yanlış anlamayın, eski videoları zamanla tek tek yavaş yavaş sileceğim. Çünkü önce o videoları yeniden yapacağım sıfırdan. Bunun dışında yeni Ben 10 içerikleri de gelecek. Emin olun çok eğleneceğiz. Haberiniz olsun. Yani Ben 10 sever dostlar için buradan da böyle bir haber vermiş olalım. Mutlu olabilirsiniz. Ben 10 dışında farklı evrenler hakkında yapacağım videoları da sizlere şöyle izletmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş sizlere benimseteceğim. Önce Ben 10'in de dahil olduğu farklı evrenler hakkında konuşacağım. Daha sonra yavaş yavaş diğer evrenler hakkında da farklı içerikler yapacağım. Hani bir de şu konuda sizleri bilinçlendirmek isterim dostlar. Eğer ben ciddi anlamda para düşkünü bir insan olsam zaten kanalın genel kitlesinin Ben 10'e hitap ettiğini biliyorum. Full Ben 10 içerikleri yapardım ve paraya para demezdim. Ama benim yapmak istediğim burada sizlere kaliteli işler sunmak ve farklı evrenler hakkında konuşup kitlemizi, çevremizi, sohbet alanımızı genişletmek. Ben bunun derdindeyim. Ama dediğim gibi eski videoları yeniden yapacağım. Yani sıfırdan sizlere sunacağım. Daha sonra farklı içeriklerle yine karşınızda olacağım. Ve inşallah bu sefer başarılı olacağız. Kusura bakmayın, hepinizin de vaktinden çaldım. Ama beni buraya kadar oturup dinlediğiniz için gerçekten hepinize teker teker teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.